Evet, tekrar merhaba. Bu kendin yap serisi part 2 olsun. Şimdi burada benim motora yapmam gereken kendim kişisel ihtiyaçlarımdan dolayı 2 tane eklenti var. Bunlardan bir tanesi bu kadar güzel ekranda, bu kadar bilgin olduğu ekranda dış ısı göstergesi yok. Ve maalesef benim için takıntı o. Ona ihtiyacım var. İkincisi, buradaki USB şarjı çok yavaş ve ben telefonu burada kullanıyorum. Buna ekran yansıtmıyorum ben. Telefon benim için daha pratik oluyor. Benim hem motorda telefonumu hem de kameramı şarj etmem gerekiyor kullanırken. Dolayısıyla buradaki, şu deponun buradaki USB şarjlar çok hızlı. Fakat ben buradan kablo çıkartıp oralara götürmek istemiyorum. Aynı şekilde buraya da bir tane üçlü şarj cihazı aldım. Onların montajını yapacağım. Şimdi bu ürün Çin'den gelen üçlü hızlı şarj. Bunları kablolamasını evde yaptım. Onları göstereceğim, anlatacağım size elimden geldiğince. Bu da dış ısı sensörü ve akü voltajını gösteren şu prob'tan okuyor. Bunların da kablolamasını evde yaptım. Bunları löre ile beraber bu akü buraya bağlayacağız. Hadi başlayalım buna da. Evet, ön camı sökmekten başlıyoruz. Burada 4 tane tapamız var. Bu tapaları hiçbir servis takmıyor. Bu tapaları isteyip bunları başka motorlardan söküp ikine takıyorlar ondan sonra. Benimki öyle oldu. Firma adı vermiyor. Evet, 4 alyanla sökelim şimdi bunları. Bu motorun büyük bir handikapı var. Akü burada. Aküye buradan ulaşıyor. Fakat havadanlık sele altında. Dolayısıyla eğer akünüz biterse, ki düşünün bir tura çıktınız ya da bir kampa gittiniz, abuk sabuk bir yerdesiniz ve akünüz bitti. Seleyi açamıyorsunuz. Selenin mekanik olarak açılabilir olması gerekiyor. Fakat bu motorda böyle bir şey var. Seleyi açamadığınız için havadanlığa ulaşamıyorsunuz. Havadanlığa ulaşamadığınız için aküye de ulaşamıyorsunuz. Bu sıkıntı mı? Sıkıntı. En azından bu 4 numaralı alyana kilitlenmeyen göze koyarsanız akünüz bittiğinde de burayı söküp, şimdi power bank'lerin çoğunda jump starter var. Ben yanımda turlarda ya da uzun turlarda taşıyorum onu. Çünkü hayat kurtarıyor. Aküm yeni, bitmez demeyin. Bir saat önce bırakmışsınız, bir saat sonra almaya gittiğinizde bir bakmışsınız akünüz yok. Maalesef defalarca kez çoğu motorda yaşanmış. Onun için bir tane jump starter kendinize edinin. Çok pahalı şeyler değil. Gayet uygun fiyatlılar. Bu alyan evet oturmuyor. En azından bir yere gittiğinizde aküyle ilgili sıkıntı yaşadığınızda jump starter'la hemen tık diye çalıştırırsınız. Kimseye de minnet eylemezsiniz. Kimseye de minnet eylemezsiniz. Camı düşürmeyiz inşallah. O camı inşallah orada düşürmeyiz. Şimdi şunları bile takmıyorlar ya servisler. Şaka gibi arkadaşlar yani. Bu kadar zor olmamalı değil mi? Ama yok. Yani niçin yok? Çünkü işini doğru düzgün yapabilen bir millet değiliz biz. Yani eskiden yapabiliyorduk, şu an yapamıyoruz. Niyeyse bilmiyorum. Kapağı da zaten
herhalde biliyorsunuz. Buradan tutuyorsunuz. Hard diye şimdi bunda şey var, turuncu takip var. Ötecek. Onun için kontağı açalım. Milleti uyandırmayalım. Hadi bakalım. Biraz da böyle aşağı doğru asıldığınızda bu arkadaş klipslerinden çıkıp geliyor. Biraz zor, evet. İşte şöyle aldık. Burayı şimdi size yakından göstereceğim. Ben bu arada bunları düşürmeden nereye koyacağım bilmiyorum ama şöyle durur. Şimdi geçelim buraya. Arkadaşın kalbi burada. Şurada bir akümüz var. Bu akünün kayışını taktım ben fakat takozunu takmayı unutmuştum. Şimdi turuncu takibi de buraya bağladım. Bu akü buradan langır langır oynuyor mu bilmiyorum. Arada bir önden böyle ses geliyor çünkü. Yok, bu akü burada oynayabilecek gibi değil. Oradan ses gelmiyor demek ki. Şimdi başlayalım. Buralarda herhangi bir sıkıntı var mı? Bakalım. Sonra video kaydına tekrar başlarız. Benim önce bir nasıl bağlantı yapabileceğimi çözmem lazım. 2 dakika müsaade. Evet, deldik. Şu arkadaşla yaklaşık 30 milimetre dış çapı. Hadi bakalım, diyeceksiniz manyağa bak. Abi lazım bana. Motoru satma gibi derdimde olmadığı için. Takalım bakalım. Evet, güzel tutturmuş. Bu arada buranın arkası bomboş. Onun için istediğiniz gibi hamle yapabilirsiniz. Bir sıkıntı olmayacak orada. Güzel, el de giriyor arkaya. Bunu ben Frecca'da da kullanmıştım. Bu ortada vardı biliyorsunuz. Onu değiştirmiştim. Orası çok yavaştı çünkü. Çok sevdiğim kaliteli bir ürün yani. Çok hızlı şarj ediyor. Üçü de aynı anda hızlı şarj edebiliyor. Ben telefonu her daim şarj ediyorum. Yani bindiğim her an takılı telefon. Kameram da takılı çünkü Edge Pro 1 ve 2 kullanıyorum. Insta'ların özelliği şarjdayken çekim yapabiliyor olması. Çok güzel bir özellik. Böylelikle piliniz her zaman dolu oluyor. Tek pille istediğiniz kadar çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi şu tarafı da takalım. Oranın çapı farklı. Hadi oraya geçelim. Bu çekim açıları nasıl oluyor bilmiyorum. Ben amatörüm. Ve yaşlı bir adamım. Artık 50 yaşındayım maalesef. Ve sağlığımız yerinde. İşte bunu ortalayıp şu alttaki kelebeği buraya koyup bunu göz kararı ortalayıp döneceğiz. Bunun arkasını tekrar kontrol edelim. Evet, bomboş. Hadi bakalım. Şunu bir kontrol edelim. Kaça kadar gidiyormuş? Evet. 24'müş bunun çapı. Delelim bakalım. Bir manyak zontesi deliyor. Arka tarafı yine kontrol etmekte fayda var. Çünkü bu aletin ucu fazla uzun olduğu için gidip bir yerleri de parçalamayalım. Evet, bunu bir diş daha delersek bu arkadaş rahat geçecek gibi. Bunları herhangi bir oto elektrikçisine yaptırmayın. Zaten motorları oto elektrikçisine götürmeyin arkadaşlar. Motorları motosiklet elektroniğiyle ilgilenen kişilere götürün. Şimdi bunlar da atla deve değil. Hele bu aletin aküsünün önde olması
her şeyin montajı için çok büyük pratiklik, basitlik. Bu montajlar da çok basit şeyler. Şimdi buna ben röle de koyacağım. Yani bunlar kontağa bağlı olacak. Kontak çalışırsa bunlar çalışacak. Yani kontak kapalıysa kapalı olacak, kontak açıksa açık olacaklar. Bunların bağlantıları son derece basit şeyler. Böyle hiç atla deve büyütülecek şeyler değil. Özellikle elektrik olayı. Biraz elinizin yatkınlığı, biraz da sizin titizliğinize kalmış bir şeydi. Sis farı montajı da öyle mesela. Çok basit bir şey. Gidip şimdi zaten işçilik pahalı. Bir de hele gidip motosiklet işçiliğine giderseniz abi fiyatlar çarpı 2-3 oluyor. Ya arkadaş geçen gün NC'sine hattı sayılır bir motosiklet elektrikçisinde değil. Kadıköy'de kendileri. Sis farı taktırdı. Ya 14.000 lira para istediler. Şimdi abi yazık değil mi? Taktığı sis farının fiyatı ortada. Gerisi de işçilik. Ya tabii para kazanacaklar ama hani işte dedim ya hani çok öpülmeyin ya. Çok öpüyorlar çünkü gerçekten. Hele bu ara. Bunlar bir de keyifli işler. Böyle kendinize işte bir uğraş bulun. Yapın gitsinler. Hiçbiri atla deve değil dediğim gibi. Hele bu aletin aküsü önde zaten. Sistem çok daha basit. Hadi öne geçelim şimdi. Şimdi ben kabloları biraz parça parça hazırladım. Şimdi aküden bir artı ile eksi alacağız. Onu röleye gireceğiz. Şimdi onları yapayım ben de. Daha önce turuncu takibi bağlarken burayı açmıştım zaten. Bu işler için bir tane işte ön camı sökmek için alyon. Bir de yıldız tornavida, her işinizi göreceksiniz burada. Bu arada motorun bu ön işçiliği gerçekten çok kaliteli. Hani böyle hatıra sayılır. Çoğu markanın bu kadar düzenli tesisatı yok. Gerçekten yok. Burada size bir detay göstereceğim. Sigorta değiştirmek için adamlar aparat dahi koymuşlar. Bir parçayı düşürdük. Bakacağız artık. Neyi düşürdük onu buluruz. Düşürmüşüz, tamam. Şuraya düşmüş zaten yere. Şimdi bu arkadaşı buraya bir takalım. Bu elektrik tesisatı sırasında benim mavi artı kutbum oldu. Turuncu takibinde şimdi koyayım. Ben turuncu takip kullanıyorum her iki motosikletimde de. Çok memnunum. İlk yatırım size pahalı gelse bile baktığınızda kafanız her zaman rahat oluyor. Sonraki yatırım maliyetleri de ucuz, uygun yani. Çok böyle korkutucu meblağlar değiller. Orada akü başlarındaki vidalara rondele koymuşlar. Gevşemesin diye. Ben ilk defa böyle bir detay görüyorum desem yeri olur.
Bunları yarım ay şeklinde alıyordum fakat ne yazık ki kalmamış. Bu da kılı kılına geçiyor. Onun için biraz zorluyor şu an beni. Bunları yaparken motosiklet kapalı olsun. Sonra açarız. Bantı sıyırdık biraz. Şimdi tekrar bir bant döneceğim. Ya burada kutup başlarını yağlamışlar bile hani oksitlenmesin diye. Çünkü kutup başları çok hızlı oksitlenir. Onu bile adamlar detay olarak çözmüşler yani. Niye öttürdük bilmiyorum. Evet, burayı da taktık mı işimizin çok büyük bir kısmı bitmiş oluyor. Evet, akımızdan artı ve eksiği aldık. Buradaki artı ve eksiler bunlar. Mavi dediğim gibi artı kutup bende şu an. Şu arkadaş röle. Şimdi rölenin ne olduğunu çoğu kişi biliyordur. Ben bunları kontağa bağlamak istedim. Dolayısıyla kontağı açınca aktif olacaklar. Kontağı kapattığım zaman kapalı hale geçecekler. Onun için bir röle kullanıyorum. Şimdi röle 5 bacaklıdır. Bunun bağlantı şeması her yerde bulursunuz. Çok basit bir şey. Buna ben bir tane de sigorta koydum her ihtimale karşı. Sigorta olmadan bağlamak çok doğru değil. Şimdi bunun da bağlantısını yapalım. Bunu da düzgün bir yere konumlandıralım sonra. Ona göre çözelim. Şimdi bu 5 bacaklı röle. Bunların isimleri var. Mesela bu 30 numara. 30 numaralı ayak bu. Bunu aküden artı kutba bağlıyorsunuz. Akünün artı kutbuna bağlanır. Tamam, eldeki malzemeyle yapıyorum. Gidip bunun için özel bir malzeme almadım çünkü. Aslında keşke bir boy büyük makaron alsaymışım, iyi olacakmış. Evet, burası tamam. Şimdi da 85 numaralı ayak bölümü. Burada bütün eksi kutupları buraya giriş yapacağız. Akü ve kullanacağımız cihazlardaki eksi kutupların hepsini buraya bağlayacağız. Bunun için elimde makaron yok. Burayı bantlı yapabilirim. Her ne kadar bantlı işlem sevmesem de maalesef durum oraya doğru gidiyor. Evet, burayı zorunlu bantlı yapacağız. Şimdi röleyi nereye koyacağım ona da karar vermedim. Bunları şuradan geçirebilirsek. Şurada yerimiz varmış. Kablo huysuzluk yaptı. Evet, aldık. Tamam. Şimdi bütün eksiği buradan bağlayacağız. Hiç sevmediğim bir bağlantı şekli oldu ama yapacak bir şey yok şu an.
Bu saatte bugün makaron bulamam. Bu bağlantıyı niye sevmiyorum? Hem ilerisi için açmak çok zor oluyor. Hem de ne yazık ki bant makaron kadar sağlam izole etmiyor. Şimdi burası tamam. Buraları düzenleyeceğiz de böyle bırakacağım zannet. İşte bu da şu kablo. Böyle açıkken bu hangi ayağıydı ya? Unuttum. 76A bu. 76A böyle kontak açtığınızda elektrik verir. Kontağı kapattığınızda elektrik keser. Kontağı kapattığınızda buna elektrik gelir. Kontağı açtığınızda bunda elektrik gider, buraya gelir. Dolayısıyla bunu ben kullanmayacağım. Şimdi bu iki tane mavi arkadaşımız da buraya bağlanmış olacak. Şimdi diyeceksiniz ki işçiliğin çok kötü. İnanın ki hatırı sayılır bir motosiklet elektrikçisine gittiğinizde benim yaptığımdan daha iyi bir işçilik yapmayacak. Yapmayacak. Açık ve net. Ancak çok ünlü bir YouTuber'sanız reklam amaçlı böyle inanılmaz bir işçilik sergilerler. Ama siz normal vatandaş gittiğinizde böyle bir şansınız yok. Şu makaronu unutmadan halledelim. Bu çakmakta ne kadar halledecek bunu bilmiyorum. Rüzgar var çünkü. Evet, burası tamam. Şimdi burada bu aletin sigorta kutuları var. Şurada bakın. Burada da sigorta değişim için özel bir tane ne derler buna? Tutamaç koymuşlar. Sigortayı çünkü oradan çıkartamıyorsunuz. Mikro sigorta kullanıyor. Dolayısıyla bununla hemen sigortayı tık tık alıp cımbız gibi yani alıp yerine takıyorsunuz. Ben turuncu takibi bağlarken kontaktan bir kablo almıştım zaten. İşte kontakta aldığım kablonun sigorta kutusularında kablo kontak kapalıyken elektrik olmayan, kontağı açtığınızda elektrik gelen bir sigortadan bir akım alıyorsunuz. Elektrik çekmiyorsunuz, bakın sadece akım alıyorsunuz. O akım bu röleyi tetikliyor. Bu röle direkt aküden bağlantıyı veriyor bu sefer. Buradan almıyor, sigortadan almıyor. Onun için buraya ilave bir sigorta koyuyoruz. Şimdi o kontak bağlantısını da yapalım. Orayı da vallahi hatır sayılır şekilde pratikçe yapmaya çalışacağım. Sonra buraları bir düzenleriz. Şimdi turuncu takipten bunu keseceğiz ama başımıza iş çıkartır mı onu bilmiyorum. Herhalde çıkartmaz. Evet. Burada lokasyonumuz aynı oldu. Aynı lokasyonda iş yapıyoruz. Taktım ilave sigorta 5 amper yeterli. Hani sis farı falan olmadığı için sis farı olursa o sigortayı büyütmem gerekecek. Onun için ihtiyacım yok. Toparladık. Oraları da zaten sizinle bir daha paylaşmayacağım. Onlarla ilgili bir sürü video var. Şimdi bu camı sökmek için ben 4 numara bir alyana kilitli olmayan bir gözlük bulunduruyorum. Çünkü
abuk subuk bir yerde akü biterse eziyet olur. Şimdi yaptıklarımızı görelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi ne yaptık? Hadi bakalım. Kontağımızı açıyoruz. Bakın şurada bir göstergemiz mevcut. Dışısı ve o biraz yamuk duruyor, onun içinde ayarlarım ben. Burada da bir adet üçlü hızlı şarjımız var. Hadi onu da deneyelim. Bakın. Budur. Hızlı şarj. Süper. Şunları şuraya adam gibi hızlı şarj, şu ekranını, bu kadar güzel bir ekranı da bir dışı göstergesi koysa bundan hiçbiriyle uğraşmayacağız. Bu Part 2'mizin sonu olsun. Part 3 artık sis farı olur herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü onu da kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmek istiyorum. Bu motorla bir uzun yol planım var. Balkanlar olacak gibi gözüküyor. Yaklaşık bir 3000 kilometre civarı. NC'de yeni bir turdan geldik. 11 gün 9 ülke gezdik. 6000 kilometre. Onun da videoları gelecek kanalda. Onlara da bakarsınız. Bu tura bu motorla çıkmak istiyorum. Çünkü konforlu. Scooter'la seviyorum. Scooter'ları seviyorum. Ben çanta olarak Maxxam tercih etmiştim. Bunu daha önceki videolarımda söyledim. Ben bu motoru sabahın 9'undan akşamın 6'sına kadar tüm hava şartlarında bırakıyorum. Yağmur, güneş. Dolayısıyla alacağım her marka çanta maalesef rengi soluyor belli bir süre sonra. Maxxam işimi görüyor. Zaten altta devasa bir artık depolama alanı olduğu için bu çantayı doğru düzgün kullanmıyorum bile. Fregia'da çok işimi görüyordu. Fregia'nın biliyorsunuz depo alanı çok ufaktı. Çanta demiri de yerli kitten almıştım zaten. Bu deflektörü de maalesef benim boyum 1.83 ve bu camı en yüksek konuma aldığımda bütün rüzgar kasta patlıyor. Onun için hızlı bir çözüm olarak bunu kullandım. Yerli kitle görüştüğümde 250S miydi galiba? Onun için yaptığı bir yükseltme ve navigasyon barı var. Eğer öyle bir şey bunda da yaparsa bu telefonu da buraya alacağım zaten. Bu cam da belki bir 4-5 santim ya da 10 santim yükselirse benim işimi görecek. Bu video burada sonlansın. Eğer bir hatamız olduysa affola. Bir dahaki seride tekrar görüşmek üzere. Bu arada şu arkadaşa buraya mavi bir aydınlatma yapmayı planlıyorum. Görüşmek üzere. Kazasız belasız sürüşler dileyelim herkese.